Evet, Mr. and Mrs. Zeynep Cooking'den merhaba herkese. Bugün ne yapacağız? Hamburger ekmeği yapacağız. Bun. Aslına bakarsak, dürüst olmam gerekirse birçok hamburger ekmeği denedim ve hamburgerin en önemli içeriğinin ekmeği olduğuna inananlardanım. Ekmek çok önemli. Çok fazla tarif denedim. Hepsi ya çok yoğundu, ya çok sertti, ya yeterince bilmiyorum, güzel değildi. Ama bir tarifim var. En sonunda ideal tarife ulaştım. Onu sizinle paylaşacağım. Hadi hamburger ekmeği yapalım. Tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen abone olun ve abone olup tariflerimizi izlemeye devam edin. Çok memnun oluruz. Şimdi tarife geçiyoruz. Öncelikle gizli içeriğimizle başlıyoruz. Çok önemli bir detay. Hamurun tamamen çok yumuşak, böyle pamuk gibi olmasını sağlayan içerik bu. Ne yapıyoruz? Bu tariften yaklaşık 6 tane burger ekmeği çıkıyor bu arada. 4 yemek kaşığı süt ilave ediyoruz ilk önce küçük bir kaba. Daha sonra 2 yemek kaşığı su ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Şimdi ocağın altını açıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Evet, karışımımız belli, böyle koyu bir kıvam alana kadar gerçekten koyu bir kıvam alacak. Karıştırmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ekmeğin yumuşak olmasını sağlayan sır bu. Mutlaka yapın. Bir şey soracağım. Muhammed, sen hiç burger ekmeğini bu şekilde denedin mi? Yok, onu hiç denemedim. Hiç denemedin. Gerçekten güzel, herkesin bilmediği bir sır diyebiliriz. Bakarız. Defalarca denedim, çok memnunum. Yani benim şu an artık her zaman hamburger yaparken ben hiçbir zaman dışarıdan ekmek almam. Yani kahvaltılık bir tarif değilse. Eğer ki patates burger tarifimizi merak ediyorsanız hemen şurada ulaşabilirsiniz. Bakın şu an kıvam almaya başladı. Bayağı böyle bir koyu kıvam alacak. Böyle. Aynen. Artık kapatabilirim. Şöyle bir kenarlarını sıyırıp. Gördüğünüz gibi bunu mayaladığımız hamurun içine attığımız zaman çok şey değişecek. Şimdi bunu kenara alalım. Kenarda durabilir. Bir problem yok. Bunun için bir kap alıyoruz. Bence zor da değil ya da bilmiyorum. Belki ben biraz hamurla iç içe olduğum için haşır neşirim. Belki o yüzden. Ama keyifli, zor değil yani. Evet, şimdi hamurumuzu mayalamaya geçeceğiz. Ama ondan önce, yani açıkçası ben sütümü yeni çıkardım. Biraz soğuk. İnsan bedeninin 36-37 derece olacağını düşünecek olursak benim sütümün 35 derece olması lazım. Bunu ölçemiyorum. Öyle bir ekipmanım yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Birazını, çok az, şu kadarını ısıtıyorum. İçine ilave ediyorum ve böyle parmağımı soktuğumda vücudum sıcaklığında biraz altında hissettiğimde diyorum ki bu idealdir. Yani öyle düşünüyorum. Umarım öyledir. Bu burada biraz ısınsın. Ondan sonra hamurumuzu mayalamaya geçeceğiz. Tamam. Evet. Hesap yapıyorum. 325 gram un koymam lazım. Onu bardak hesabından mililitre hesabına çevirerekten 450 elde ettim. Hadi bakalım. Sütümüz. Sıcaklık evet. Ama şöyle, herkesin gerçekten de evinde ekipmanları yok. Ne yapacağız? İlkel yöntemlerle. Sonuçta aşçı değiliz, değil mi? Ona uygun yerlerimiz, ona göre ekipmanlarımız yok. Şu mutfağın içini bütün ekipmanlarla dolduracak olsak ne yaparız? Hepimizin kendi normal hayatları var. Şimdi ne yapıyoruz? Eşimizin eline bir makas veriyoruz. Diyoruz ki bunun hepsini kes. Güzel. Evet. Bir yemek kaşığı mayamızı sütümüzün içine ilave ediyoruz. Ve birazcık rahatsız ediyoruz mayaları. Evet,
mayamızı sütün içerisinde karıştırdık. Şimdi bunu böyle bir 8-9 dakika, 8 yeterli olacaktır, kenarda bekleteceğiz. O sırada unlu karışımımızı hazırlamaya başlayacağız. Üstün matematik hesaplarımıza göre 450 mililitre. Allah'tan şu var. Unu. Yani bir şey soracağım, yani 400 mü koysak? Az gelirse ilave ederiz. Ben ama videonun sonunda ne yaptığımızı size söylerim. Bu arada ben bu tarifi defalarca yaptım. Ben bu kadar takılmıyordum. Yani su bardağı kullanıyordum ama su bardağı hangi standartlara göre hani bilemeden evimdeki su bardağını kullanıyordum. Hatta su bardaklarımız biraz büyük. Hani bunun bu kadarı su bardağıdır diye kullanıyordum. Şu an hani video çektiğimiz için biraz daha standartlara uymaya çalışıyorum. Sıkıntımız buradan kaynaklı. Bakalım kaçı yakaladık. Vallahi 420. Eğer zaten kıvam almazsa 430'a çıkarız. Şimdi bu aşamada ilk önce yarım kaşık şeker ilave ediyoruz. Tuz ilave edeceğiz. Şimdi hamuru şeker ve tuzu iç içe geçiriyoruz. Güzelce karıştırın. Hepsi iç içe geçsin. Şimdi birazdan kaç dakika, bizim 5 dakika falan oldu. Bir 3-4 dakika daha bekleyip mayamızı ilave edeceğiz. Evet, şimdi mayamız aktif oldu. Karışımımıza ilave edip bir süre karıştıracağız ve devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ne demek? Evet, yumurtalara ihtiyacım var. Bir tam yumurta ve bir de bir yumurtanın sarısını karışımımıza biraz yoğurduktan sonra ilave ediyoruz. Evet, canım benim. Teşekkür ederim. Ne demek? Evet, unutmadan özel karışımımızı da hamurumuza ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya bir süre daha devam ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Unumuz oldukça az geldi. Yaklaşık bir su bardağı kadar ekledik. Devam ediyoruz yoğurmaya. Tereyağına ihtiyacım var. 3 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Oda sıcaklığında olması lazım. Karıştırmayı sürdürüyoruz. Böyle yumuşak bir şekilde iç içe geçmesi için oda sıcaklığında bekletmeniz çok önemli. Normalde ocakta da şey yapabilirsiniz. Birazcık ısıtıp, tamamen değil, sıcak değil tabii ama yapabilirsiniz ama tereyağını böyle oda sıcaklığında koyduğunuz zaman daha tok olmasını sağlıyor. Ama hani vaktiniz olmazsa tabii ki de eritebilirsiniz. En ideal tarif değil ama neden olmasın. Boksumuzu sürdürüyoruz. Hadi bakalım. Güzel kıvam almaya başladı. Gittikçe güzel bir kıvam alıyor. Dilerseniz yani biraz un ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi biz ilk koyduğumuz un gramajına 2,5 su bardağı daha ekledik. Onu description kısmına yazarız. Evet, çok güzel aldı. Bakın. Yani öyle güzel ki. Tabii bunu biraz daha yoğurmak lazım. Harika bir kıvam aldı. Çok güzel. Ama ne kadar yoğurursanız o kadar iyi. Yoğurmaya devam ediyorum. Çok güzel oldu. Dediğim gibi eğer bu aşamada da çok vıcık vıcık olursa un ilave edebilirsiniz. Onu artık sizin takdirinize bırakıyorum. Evet, kıvama geldi deyip bırakmıyoruz. Çünkü o kadar kolay gelmiyor. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Geçenlerde de yine hamurla haşır neşir olmuştuk. Kruvasan tarifi yapmıştık. Onu da bu kadar çok yoğurmadık. Bu kadar yoğurmalıydık. O tarife de bakmak istiyorsanız kenarda, sağda solda bulabilirsiniz. Harika, gerçek Fransız. Tabii ki gerçek Fransız kruvasan tarifini izledik ama onların unu, tereyağı, hepsi bunlar hani gerçek lezzeti elde etmekte tabii ki de bir etken. Ay, yoruldum. Ama bakın, harika kıvam alıyor. Şuna bakın. Çok güzel. Şimdi biraz sonra bunu bekleteceğiz. Biliyorsunuz ki maya kendisiyle uğraşılmasını sever. Mayalı hamur da öyle. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar çok kendini gösterecektir.
Harika. Yani görüyorsunuz tam olarak istediğimiz kıvamı elde ettik. Ama şu an iş biraz keyifli hale geldi. Ben oyun oynuyorum. Ne kadar pürüzsüz bir yüzey elde edersek o kadar iyi. Ben de şu an aslında onu elde etmeye çalışıyorum ve çok yaklaştım. Herhalde bir 2-3 dakikaya hamurum tamam olacak. Yani gördüğünüz gibi oldukça iyi bir kıvam aldı. Şimdi bu hamburger ekmeğini yaptıktan sonra hamburgeri de yapmak farz oldu. Herhalde daha önceden hiçbir hamura bu kadar güzel kıvam vermemiştim. Bu hamuru kenara kaldıracağız. Hamurumuzda istediğimiz kıvamı yakaladık. Şöyle içe doğru katlıyoruz hafifçe. Şöyle döndürüyoruz. Hamurumuzu şöyle temiz bir kabın içerisine alıyoruz. Hava almasını engellemek için şöyle kapatıyoruz. Ben üzerine bir de havlumu koyuyorum. Gerçi yine karanlık bir ortama koyacağız. Fırının içine koyacağız. 1-1,5 saat beklememiz lazım. Ben 1,5 saat bekleyeceğim. Sonra devam edeceğiz. Fırın açık mı? Yok. Ha, okey. Karanlık. Okay. Fırını açmadım. Sadece karanlık bir ortam oluşturdum. Kapalı bir ortam oluşturdum. Hadi devam edelim. Evet, yaklaşık 1 saat 20 dakika oldu. Şimdi hamurumuzu çıkarıp küçük hamburger ekmekleri haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışacağımız alana çok azıcık şöyle. Şimdi hamurumuza bakacağız. Bakalım kabarmış mı? Zaten bakmıştım. Az önce de söyledim. Tabii ki kabardı. Hadi bakıyoruz. Evet. Unbelievable. Hamurumuzu şöyle bir... Of, çok iyi ya. Çok iyi. Hadi. Gerçekten mükemmel. Bu arada bir sırrımı sizle paylaşma kararı aldım şu an. Yalan söyledim. 1 saat 20 dakika beklemedim. 1 saat bekledim ama sonunda böyle azıcık fırını açtım. Böyle itiraf gibi oldu. Fırını açtım böyle 50 derecede böyle 2-3 dakika çünkü yani yetişmeyecek yoksa. Bu sebeple siz de yapın. Aynen böyle yapın. O kadar güzel olmuş ki söylemesem ayıp edeceğim yani. Şöyle buradan 6 tane çıkacak şekilde şöyle uzatıyorum. Şöyle bir ortadan kestim. Küçük yuvarlaklar haline ilk önce getiriyorum. Hepsi böyle avucumla ölçüp tarttığıma göre hemen hemen aynı boyutta. Şimdi ne yapacağım? Şunu şöyle içeri böyle minik minik. Tekrardan diğerleri için de aynı işlemleri yapıyoruz. Şöyle dışarıdan içeriye doğru güzel güzel katlıyoruz. Ay şimdi öyle ki her gelenin şeyi farklı midesi. Kime büyük için benim kardeşim gelse, Tuna gelse en büyük ekmeği ona vereceğim. Diğer büyük ekmeği sana vereceğim. Annem gelse en küçük ekmeği vereceğim. O yüzden güzel. Eşit yapmanıza gerek yok. Eşit yapmayın yani. Herkes farklı yiyor. Haksız. Haksız değil. Actually it is justice. Yani. How big your stomach, you will eat that much. Hadi bakalım. Bakalım. Evet, böyle yaparaktan aşağısının da biraz düzlenmesini sağlıyorum açıkçası. Çok güzel oldu yani maşallah. İşte yani ne olur ne olmaz. Burgeri. Biz 5 kişiyiz. O hani her ihtimale karşı Bir burgeri. tane kavga. Belki küçük burger yiyenler sinirlenir. Bakarız. Fırın tepsimizi çıkarıyoruz. Fırın kağıdımızı çıkarıyoruz. Hamburger ekmeklerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi bunları bu şekilde yerleştirdik. Yine 1,5 saat. Bu defa yani dışarıda oda sıcaklığında. Bunları şu şekilde kapatıyoruz. Evet, çok güzel. 1,5 saat boyunca bu şekilde kalacak. Yani 1 ile 2 saat arası bekleyebilirsiniz. Ben 1,5 saat yapacağım. Belki 1 saat yaparım. Bakacağım duruma göre. Ondan sonra devam ediyoruz.
Evet, 1 saatten fazla geçti. Bakalım burger ekmeklerimiz nasıl oldu? Tara! Vay vay. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi farklı büyüklükte. Tam da beklediğimiz gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen söyleyelim. Bir tane yumurtayı, tam bir yumurta, sadece sarısı değil. Tamamen bütün yumurtayı böyle nazikçe Evet, of çok güzeller. Bunların böyle fırında renk almasını bekleyeceğiz. Azıcık susam serpiyoruz. Serpmeye de bilirsiniz. Ben seviyorum. 200 derecede önceden yani 190-200 gibi önceden ısıtmış olduğumuz fırına atıyoruz. Sanıyorum 15 dakika sürecek. Yani ya 15 dakika ama o sırada üstünü de gözlemleyin. Böyle hafif kahverengiye dönmesi lazım. Güzel bir renk alması lazım. Nasıl olması gerektiğini birazdan göreceğiz. O aşamaya kadar ısıtın çünkü fırın ayarları farklı olabiliyor. Hadi bakalım. Evet, burger ekmeğimiz hazır. Üzeri böyle kahverengi bir renk alıncaya kadar fırında bıraktık. Yaklaşık 12 dakikamızı aldı. Uf. Tereyağı erittik. Direkt bu sıcağın üzerine bu tereyağından sürüyoruz ve o şekilde beklemeye bırakıyoruz. Burger ekmeğimizi yaptık. Eminim çok güzel oldu. Şu an sıcak olduğu için dokunamıyorum. Birazdan dokunacağım ama bunu bir sonraki videomuzda burger haline getireceğiz. Ve favori hamburger tarifimizi yapacağız. Ve bu ekmekleri kullanacağız. Takipte kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.